Merhaba arkadaşlar. Yepyeni video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle bir Peugeot 307 araca Amerikan Park modülü uygulaması yapacağız. Bu Amerikan Park modülü ayarlı Amerikan Park olduğu için vizeden de sorun çıkartmadan geçecek. Öncelikle Amerikan Park uygulamasını sadece ön farlara uygulayacağız. Ön fardaki sinyaller sadece bu sisteme dahil olacak. Yan taraftaki sinyallerimiz daha sonra isteğe bağlı olarak eklenebilir. Öncelikle yapmamız gereken şey hangi kablodan ek almamız gerektiğini bulmak için kablo tespiti yapmak. Bunun için soketi söküyoruz. Soket gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyor. Kontrol kalemi yardımıyla bu işlemi gerçekleştireceğiz. Burada bulmamız gereken iki kablo var. Birisi bizim sinyal ampulümüze giden kablo, diğeri ise park ampulümüze giden kablo. Önce park ampulünün tespitini yapalım. Evet, şimdi göründüğü üzere park ampulünü tespit ettik. Bu işlemi yaparken hangi ampulü test edecekseniz o ampulü yakmanız çok önemli. Yoksa sizi yanıltır. Sinyal ampulünü tespit etmek oldukça kolay. Çünkü sinyalle birlikte aynı anda yanıp sönecek ve bunu fark edeceksiniz. Şimdi sırada sinyal ampulünü bulmamız gerekiyor. Bu uygulama her araç için aynı, fakat kablolamada soket girişlerinde farklılık olabilir. O yüzden hangi sokette olduğunu bu şekilde tespit etmeniz gerekiyor. Bakın sinyalde gördüğünüz gibi sinyalle birlikte birebir yanıyor. Burada sinyal kablomuz en baştaki krem renkli kablo. Park kablomuz da kırmızı kablo. Şimdi işlemlere başlamadan önce şemayı göstermek istiyorum size. Şemada şase kablomuz, aküden 12 volt artı kablomuz, tetik için gri kablomuz, yeşil ve mavi kablomuz mevcut. Park ampulünü kesmeden ek alarak bağlıyoruz. Sinyal ampulümüzü kesiyoruz. Sinyal kablomuzu kesiyoruz ve yeşil olanı araçtan gelen kısma, mavi olanı ise fara giden kısma bağlıyoruz. Evet, şimdi burada fara bağlama işlemine başlıyoruz. Burada çok yakından kesmemeniz sizin için faydalı olacaktır. Daha sonrasında herhangi bir şekilde iptal etme veya tekrar bağlama kısmında size sorun yaratacaktır çok yakından kesmeniz. O yüzden biraz mesafe bırakmanızı tavsiye ederim. Burada kablonun koruma plastiklerini soyuyoruz ve bağlantı işlemini gerçekleştiriyoruz. Tekrar az önce söylediğim gibi yeşil kabloyu araçtan gelen kısma, mavi kabloyu da fara giden kısma bağlayacağız. Burada da gözüküyor zaten. Burada bağladığımız ürünün bu şekilde bir şeması olduğu için bu şekilde bağlıyoruz. Fakat aldığınız ürünün şemasını kesinlikle bir önce okuyun, bir bakın. Nereden ne bağlamanız gerekiyorsa şemada kesinlikle şemaya uyarak bağlamanız gerekiyor. Burada önemli olan noktalardan biri de bu bağlantıları yaparken iyi bir yalıtım sağlamak. Bu iyi yalıtımı sağlamazsanız burada kısa devreye sebep olabilir. Şimdi mavi kısmı da fara giden kısma bağlıyoruz. Bu sadece bir far için geçerli. Diğer uzun kabloları da diğer far grubuna uzatarak orada da aynı işlemleri gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi kırmızı kablomuz, yani park kablomuzdan
ek almamız gerekiyor. Burada kopartmayacağız kablomuzu. Sadece bir sıyrıkla oradan kabloyu dışarı çıkaracağız. Ve sıyırdık. Şu an için oraya bağlantı ek yapabiliriz. Burada şemada gözüken gri kablomuz bize gri olarak gelmemiş. Kahverengi olarak geldiği için biz kahverengi kabloyu bağlayacağız. Kırmızı ve siyah her zaman şase ve artı 12 volt kablolarımızdır. O yüzden kahverengi kablonun burada tetik kablosu, parka girecek olan ek kablosu olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi bunu da buraya bağlantısını yapıyoruz. Evet, tetik kablomuzun da bağlantısını gerçekleştirdik. Modülü burada çok uygun bir nokta bulduk ve buraya montajını sağlayacağız. Şu an şaseyi nereden alacağımızı tespit etmemiz gerekiyor. Bunu isterseniz aküden alabilirsiniz. İsterseniz arabanın şase kısmına bağlanmış olan herhangi bir noktadan alabilirsiniz. Burada işaretli olan nokta bizim aracımızın şase noktalarından bir tanesi. Buradan ek bağlantı yaparak oraya şasemizin girişini sağlayacağız. Akünün üzerinde bir tane vida atılmış daha öncesinden. Biz bunu kullanacağız. Eğer atılmamışsa burada akünün kutup başına bir pul yardımıyla bunun bağlantısını yapabilirsiniz. Daha sağlıklı olur. Şu an bağlantıyı gerçekleştirdik. Montajını da az önce gösterdiğim yere yapacağız. Hem bu sayede serbest bir şekilde içeride dolaşmayıp sabit kalacak, hem de kamufle olmuş olacak. Ve ayarlamak için de oldukça konumu bizim için kolay ve elle ulaşılabilir bir yerde olacak. Şimdi bu 12 volt girişini sağlamak için önce modülümüzü sabitliyoruz. Evet, diğer tarafa gidecek kablomuzu da güzelce bantlıyoruz ve bu sayede ısıdan uzak kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi 12 volt girişimize bir ek alacağız. Bu ek alma sebebimiz ise burada herhangi bir aksi durum olması durumunda bize sigorta görevi görecek bir kısım koymamız lazım. Evet. Pul ayağımızı yerleştiriyoruz. Evet. Sigorta ayağımızı bağladık. İki ayağı da bağladık. Şimdi burada sigortamıza giriş yapacağız. Bunun farklı tip sigortaları mevcut. Bunun daha böyle kapalı şekilde, su almayacak şekilde olan sigortaları da mevcut. Bu araçta bu şekilde tercih edilmiş. Bu şekilde montajını gerçekleştiriyoruz. Şimdi 12 volt bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Evet, akü bağlantımızı da yaptık. Evet, şimdi kısa bir özet geçmem gerekirse sinyal ve park ampullerimizden kablolarımızı aldık. Burada park ampulünden kesme yapmayacağız. Sinyal ampulünü keserek iki farklı kabloyu bağlantı yapacağız. Modülümüze giren bu kabloda öncelikle yeşil kablo sinyalden gelen hattı getiriyor. Modülümüze giriyor ve daha sonrasında mavi olan kabloya devam ederek fara gidiyor. Burada diğer tarafa da gösterdim. Kabloyu radyatörün üstünden götürdük. Akünün üzerine de bir sigorta koyduk. Bu da bizim güvenliğimizi sağladı. Sigorta için aküden aldık fakat şase için aküden almadık. Gösterdiğim üzere orada şase kablomuzdan aldık. Şimdi görüntüsünü sizlerle paylaşacağım. Şu an parkları yaktığımızda evet, sinyallerimiz de yandı. Şimdi şu an kapalı durumda. Vizeye girdiğiniz zaman sorun çıkartmayacak modda. Şu an istediğiniz zaman kademeli olarak açabiliyorsunuz. Burada bir dimmer sayesinde, ayarlı bir akım yönlendirici sayesinde istediğiniz ayarda açabiliyorsunuz. Tam seviyesinde açtığınız zaman oldukça güzel ve kuvvetli bir görüntüsü var. Şu an görsel açıdan gayet güzel fakat bu sürekli kullanımda duyun erimesine sebep olabilir. Yıllardır Amerikan Park modülü bağlantısı ve kullanımı yapıyorum.
ve hiçbir zaman full'le kullanmadım. Çekim esnası için gerçekten açabildiğiniz zaman çok güzel bir görüntüsü var. Fakat size tavsiyem orta kademede veya ortanın bir üstünde kullanmanız. Bu sayede hem farın duyunu korumuş olursunuz hem de ampulün ömrünü uzatmış olursunuz. Evet arkadaşlar. Şu an işlemimiz bitti. Şu an sadece parklar yanıyor. Hemen ayardan istediğimiz ayara getiriyoruz. Şu an yaktık. Şu an fulle. Şimdi sinyal ve dörtlülerde nasıl tepki verdiğini göstermek istiyorum. Evet, sinyallerde gördüğünüz gibi sinyal moduna döndü. Dörtlü yandı. Sinyalde de bu şekilde. Sinyalde diğer far tamamen kapanıyor. Ve sinyal bittiğinde iki ışık birden sinyal olarak yanmaya devam ediyor. Şimdi sol taraf için görelim. Bakın sol sinyale döndü. Sağ taraf kesinlikle yanmıyor. Aynı işlem sağ taraf için yapıldığında da sol taraf sönüyor. Sinyaller kapandığı zaman direkt park moduna geçmiş oluyoruz. Amerikan Park'ı açmış oluyor. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz kanala abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu tarz videoların geldiğinden haberdar olmak isterseniz zil butonuna tıklamayı unutmayın. Bu tarz faydalı videolar için daha fazla kitleye ulaşmamız adına videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlarınızda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi seyirler.